Merhaba arkadaşlar, Koddan Dalaşı kanalına hoş geldiniz. Ben Fatih. Bu videoda sizlere komparatör saatini anlatacağım. Komparatör saati nedir, nasıl çalışır, hangi alanlarda kullanılır ve en doğru şekilde nasıl ölçüm yapabiliriz? Hepsini adım adım göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Komparatör saati hassas ölçümler yapmak için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. CNC işleme merkezi tezgahlarında, yüzey paralelliği kontrolünde, takım sıfırlamada, CNC torna iş parçası salgısı alabilmede ve birçok hassas ayarlarda kullanılır. Milimetrenin %1'i hatta binde biri seviyesinde ölçüm hassasiyeti sağlayabilir. Düşünün ki bir iş parçasının yüzeyinin düz olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Veya bir CNC torna iş parçasının salgısını kontrol etmek istiyoruz. İşte burada komparatör devreye giriyor. Bu videoda incelediğimiz standart kulaklı bir komparatör. Aynı şekilde bu komparatörün kulaksız versiyonu da mevcuttur. Nasıl konumlandıracağınıza göre ikisinden birini tercih edebilirsiniz. Bu komparatör %1 hassasiyete sahiptir. Binde bir hassasiyete sahip olan komparatörler de mevcuttur. Bu komparatörlerin iğnesinin çalışma aralığı %1 hassasiyetindeki gibi geniş olmaz. 1 ile 5 mm aralığında hareket eder ve çok hassastır. Bu yüzden binde bir hassasiyetinde komparatörleri kullanırken ekstra dikkatli olmanızı öneririm. Komparatörlerin pek çok farklı çeşitleri de mevcuttur. Bunlara örnek verecek olursak, tezgah sıfırlama komparatörleri, dijital komparatörler, derinlik komparatörleri, delik içi komparatörleri, dış çap komparatörleri bunlardan birkaç tanesidir. Arkadaşlar, komparatör saatleri piyasada saat ve manyetik ayak olarak ayrı ayrı veya set halinde satılır. Sadece manyetik ayak değil, farklı aparatlar ile de sabitleme yapılabilmektedir. CNC sektöründe en çok tercih edilen ve kullanılan manyetik ayaktır. Şimdi gelelim bu ölçüm cihazının nasıl kullanıldığına. Kadrandaki 0-10 mm yazan yer iğnenin ölçüm aralığını temsil eder. 0.01 ise %1 hassasiyetinde ölçüm yapabildiğini belirtir. Eğer bu değer 0.001 olsaydı binde bir hassasiyetinde ölçüm yapabildiğini anlardık. Kadranda bir küçük bir de büyük saat görüyorsunuz. Küçük olanın her bir aralığı 1 mm'dir. Büyük saatimizin her bir aralığı ise 0.01 mm'dir. Yani %1 olarak okuruz. Büyük saat her bir tam turunda 1 mm tamamlamış olur. Bunu küçük saatte de görebilirsiniz. Komparatörlerde kadranı kendimiz döndürerek sıfır noktasına getiririz ve ölçüme bu işlemden sonra devam ederiz. Ayrıca yapacağımız parçanın teknik resminde olan tolerans bilgilerini komparatörümüzün tolerans tırnaklarını kaydırarak o toleransı ayarlarız. İbrimiz tırnakları geçtiğinde tolerans dışı kaldığımızı anlarız ve bu bizim işimizi kolaylaştırır. Örneğin CNC tornada iş parçamızın salgısını almak için bağlamış isek eğer, manyetik ayağı tezgaha uygun bir şekilde konumlandırırız. Manyetik anahtarını 10 konumuna getirdikten sonra komparatör ayağımız güçlü bir şekilde yapışarak sabitlenecektir. Sonrasında aparatımızın eklem yerlerinden gevşetip iş parçamıza iğne düz gelecek şekilde temas ettiririz ve tüm eklemleri sıkarak sabitleriz. Taretimize çok yavaş bir şekilde x ekseninde 5 mm eksi yönde handle çarkı aracılığı ile hareket veririz. Küçük saatten bakarak komparatör iğnesinin 5 mm içeriye girdikten sonra komparatör saatimizi kadranını çevirerek kadranı sıfır değerine getiririz. Sonrasında parçayı elimiz ile veya tezgaha 5-10 devir verip çevirerek artı eksi küçük darbeler ile vurarak salgısını alırız. Bu işlem sonrasında parçayı çevirdiğimizde kadranımız tam sıfırda kalır. Değişmez ise salgı alma operasyonumuz başarılı olmuş demektir. Komparatör saatinin kullanım mantığı bu şekildedir. Bunu düzlemsellik, paralellik olarak da aynı düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda komparatör saatini detaylıca inceledik ve nasıl kullanıldığını öğrendik. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Koddan Dalaşı kanalına abone olup yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.